Zenginlikleriyle kibirlenen ve Allah'a karşı gelen o kavim. Allah'ın Kur'an'da büyük düşmanı olarak geçen o isim. Rüzgarda savrulmamak için kendilerini bellerine kadar toprağa gömen o kavim. 700 yıl boyunca sahte cenneti inşa eden o kibirli kral. Hazreti Hud aleyhisselamın bedduası üzerine şiddetli kasırgalar ve fırtınalarla günler içinde helak olan o kavim. Ad kavmi. Hazreti Hud aleyhisselam kimdir ve peygamber olarak gönderilişi? Hazreti Hud aleyhisselam, Nuh peygamberin soyundan gelen ve Kur'an'da adı geçen seçkin peygamberlerden biridir. Hud suresi ve bazı diğer surelerde onun tevhid mesajını iletmek üzere Ad kavmine gönderilişi anlatılır. Ad kavminin direnişiyle sürekli olarak karşılaşsa da Hazreti Hud aleyhisselamın imanı ona dayanak olmuştur. Ad kavmi, Arap Yarımadası'nın güneyinde bugünkü Yemen ile Umman arasında kalan Ubar ya da İrem adıyla bilinen zengin bir bölgede yaşıyordu. Kur'an'da bu bölge sütunlar sahibi İrem olarak anılır ve bölgedeki muhteşem yapılarla bilinir. Fecr suresinde bu şöyle anlatılır. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Sütunlar sahibi İrem'e. Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Bu ayetlerde İrem şehri sütunlar sahibi olarak anılır. Bu da o bölgedeki büyük ve sağlam yapıların varlığına işaret eder. Ad kavmi bu gösterişli şehirde sahip oldukları güç ve zenginlikle kibirlenmiş ve Allah'a karşı gelmiş bir topluluktur. Heykellerine duydukları bağlılıkla bilinen bu toplum, Allah'ın ayetlerine karşı körleşmiş ve kendilerini dokunulmaz görerek zulümde sınır tanımaz hale gelmişti. Allah Ad kavmine boy, poz, zenginlik ve bereket vermiştir. Ad kavmi çok zengin, çok bereketli topraklara sahipti. Son derece güçlü ve uzun ömürlü kimselerdi. Rahatlık had safhadaydı. Hatta saygıda kusur edilmeyen ve çok iyi ağırlanan kimselere Ad elçisi gibi derlerdi. Her yere bağlar, bahçeler, süslü havuzlar, her tepeye saraylar inşa ediyorlardı. Bu yaptıklarının kendilerini ölümsüz kılacağını zannediyorlardı. Buna göre yeni ve farklı bir neslin gelmesi ise Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Hazreti Hud aleyhisselam döneminde Ad kavminin lideri Şeddat. Allah'ın Kur'an'da 3 büyük düşmanı geçmektedir. Bunlar Firavun, Nemrut ve Şeddat'tır. Şeddat, yeryüzünde herkesi kendisine boyun eğdirmeyi hedefleyen biriydi. Heykeller çevresinde oluşturduğu siyasi düzenle zorbalığı ve kan dökmeyi meşrulaştırmaya çalıştı. Hz. Hud aleyhisselamın tebliğine muhatap olmasına rağmen Şeddat ve kavmi vahye karşı geldiler. Putlarına ve siyasi güçlerine bağlılıklarını koruyarak eski düzenlerini sürdürdüler. Kur'an bu durumu şöyle açıklar. İşte Ad kavmi. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Böylece başları, liderleri olan her zorbanın emrine uyup gittiler. Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Hazreti Hud aleyhisselamın tebliğ görevi ve Ad kavminin reddi. Hazreti Hud aleyhisselam, Ad kavmini Allah'a kulluk etmeye, putperestliği bırakmaya
ve zulümden uzak durmaya davet etti. Dünya nimetlerine olan aşırı bağlılıklarından vazgeçmeleri gerektiğini, aksi takdirde Allah'ın azabıyla karşılaşacaklarını hatırlattı. Fakat kavmi onu alaya aldı ve ona inanmaktan uzak durdu. Ad kavminin ileri gelenleri onun mesajını iftiralarla çürütmeye çalıştı. Kendi heykellerini savunarak Allah'ın azabını ciddiye almadılar. Kur'an bu durumu şöyle anlatır. Ad kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat da biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sayıyoruz, dedi. Bunun üzerine Hud, ey kavmim, bende hiç beyinsizlik yoktur. Fakat ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bizi ilahlarımızdan, heykellerimizden alıkoymak için mi geldin? Doğru sözlülerden sen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. Şeddad'ın sahte cenneti ve Hud aleyhisselamın uyarısı. Ad kavmi, Hazreti Hud aleyhisselamın tevhid çağrısını reddederek putperestliklerini sürdürdü. Şeddad ve destekçileri, Hazreti Hud aleyhisselamın tebliğini engellemek için farklı yollara başvurdular ve Allah'ın ayetlerine karşı geldiler. Kur'an bu durumu şöyle anlatır. Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı, heykellerimizi, putlarımızı bırakmayız. Senin söylediklerine inanıcılar da değiliz. Ad kavmi, gücü ve zenginliğiyle kibirlenerek kendilerini dokunulmaz sanıyordu. Şeddat ve destekçileri zorbaca davrandılar. Halkı ezdiler. Adaletsizliği körüklediler. Putlarının onları koruyacağını ve Allah'ın azabından kaçabileceklerine inanarak meydan okudular. Kur'an-ı Kerim'de bu durum Şuara suresinde geçen "Biz azaba uğratılacak da değiliz" ayetiyle de zalimliklerini göstermiştir. Daha sonradan Hud aleyhisselam, Allah'ın hükümlerini yerine getirirseniz, Allah size altlarından ırmaklar akan köşkler vereceğini vaat ediyor. Yeter ki şirki terk edin, şeddata tapmayı bırakın, Allah'tan başkasına tapmayın ve bana tabi olun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir, dedi. Bunu duyan Şeddat, şu kendine peygamber diyen Hud'u bana getirin bakalım, dedi. Daha sonra Hud aleyhisselama, ben ilahken ve seni görevlendirmemişken sen nasıl peygamberlik iddia ediyorsun, dedi. Hud aleyhisselam biraz Allah'tan bahsetti. Bunun üzerine Şeddat, benim vaatlerim daha huzurlu bir yaşam. Peki senin Allah'ının vaadi nedir, dedi. Hud aleyhisselam, altlarından ırmaklar akan köşkler, cennetler, huri eşleri, zümrütler, altınlar, tahtlar vaat ediyor. Hiçbir terzinin yapamayacağı elbiseler vaat ediyor. Hastalanmayacağımız, yaşlanmayacağımız, hiç üzülmeyeceğimiz, uyumayacağımız, ölmeyeceğimiz bir yer vaat ediyor, dedi. Şeddat, madem altından ırmaklar akan köşkler vaat ediyor, ben de altından ırmak akan köşkler yapacağım, dedi ve bunun üzerine Şeddat, emri altında ne kadar usta ve mimar varsa hepsini bir araya topladı. Her birinin emrine 1000 adam verdi ve toplamda 100.000 kişilik bir inşaat ordusu oluşturdu. Orduya şöyle söyledi: şimdi gidin ve bana öyle bir yer bulun ki çok güzel havası olsun. Ondan daha güzel bir yer olmasın. Bu orduya ve emrindeki tüm adamlara haber yolladı. Tüm krallıklarda ne kadar altın, gümüş, inci, yakut gibi değerli şeyler varsa hepsinin toplanmasını emretti.
Misk ve safran gibi kokuları da yeni kuracağı yalancı cennet için krallık adına toplatılmasını emretti. Hatta derler ki, o dönemde bir şey satılığa çıkarılırsa, o satılan şeyi alacak para bulunamazdı. Halk öyle bir noktaya gelmişti ki, ölen insanların mezarlarındaki altın, gümüş gibi değerli şeyleri almak için iz sürerlerdi. Şeddat artık isteğine kavuşmuştu. Öyle bir şehir kurdu ki, bu şehrin kerpiçleri gümüşten karıştırılmış, kubbeleri kızıl yakutla bezenmiş, kıyılarda ise kum ve taş yerine inciler döşenmişti. Irmakların kıyılarına yeşil zebercetten yapılmış süs ağaçları konulmuş, ağaçların yaprakları kızıl altından, çiçekler gümüşten yapılmıştı. Türlü türlü kuşlar için yuvalar ve bu yuvaların içine misk ve amber kokusu konulmuştu. Şehrin birçok yerine misk ve amberden oluşan tepeler inşa edilmişti. Çok sakin bir rüzgar estiğinde şehrin içinde güzel kokular yayılırdı. Güneş şehre vurduğunda altın, gümüş ve değerli mücevherlerden dolayı gözler kamaşırdı. Her bölgeden en yakışıklı erkekleri ve en güzel kadınları şehirde inşa edilen köşklere yerleştirmişlerdi. Şeddat, Hazreti Hud aleyhisselama, "Gel bir gör şu cennetimi. Senin dediğin cennet kadar var mıdır, yok mudur?" dedi. Hazreti Hud aleyhisselam da ona, "Hey biçare! Bu sözleri söyleyerek büyüklenirsin. Gücüne ve krallığına güvenirsin. Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Sonun ne olacak? Sen onu bilir misin?" dedi. Şeddat, "Burayı hiç kimse yıkamaz. Zaten evler dağların eteklerinde. Dağlardan kuvvet aldığı için deprem riskine karşı çok daha kuvvetli, çok daha donanımlı," dedi. Şeddat'ın temel hedefi, yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmekti. Kendi heykellerine tapılmasını istiyor ve emirlerine uymayanlara her türlü zorbalığı ve zulmü reva görüyordu. İrem bağlarını kendisini Allah'la kıyaslayıp cennete alternatif olması için yaptırdı. Fakat burada hesaba katmadığı bir şey vardı: ölüm. Şeddat, "Kimse bu mekanları yıkamaz. Allah'ın cenneti varsa Şeddat'ın da İrem bağları var," derdi. Fakat Şeddat buranın keyfini süremeyecekti. Hazreti Hud aleyhisselamın tebliği karşısında iyice hırçınlaşan Ad kavmi, heykellerinin kendilerini koruyacaklarından oldukça emin görünüyorlardı. Hakimiyetin kayıtsız şartsız kendilerine ait olduğu iddiasına iman etmişlerdi. Sürekli olarak, "Biz azaba uğratılacak da değiliz," diyerek kendi kendilerini ikna etme yoluna gidiyorlardı. Hz. Hud aleyhisselamın tebliğini kabul eden müminlere işkence etmekten de asla çekinmeyen ve zindanlarda çürütmeyi hedef alan Ad kavmi, alay ederek, "Haydi, tehdit ettiğin azabı getir," diyorlardı. Kısa bir süre sonra azabın belirtileri görüldü. Akarsular kurumaya, yeşillikler sararmaya başladı. Ünlü İrem bağlarındaki göz alıcı bağlar, sebzeler, meyveler ve diğer şeyler kuraklığın etkisiyle birer birer yok oluyordu. Kuraklık etrafı kasıp kavuruyordu. Hazreti Hud aleyhisselam son kez onları uyardı. "Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size neyle gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir. O yiğit yapılı, güçlü, kuvvetli insanlar bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişlerdi." Bu noktada Hud aleyhisselam yeniden tebliğ denedi. "Ve eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size neyle gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de ona
Allah-u Teala'ya hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyandır, dedi. Fakat Ad kavmi Şeddat'a tapmaktan vazgeçmiyordu. Her peygamberin bir son duası vardır. Hud aleyhisselamın da çaresi kalmayınca artık son duasını etme vakti gelmişti. Rabbine şöyle niyaz etti: Bu kavmi helak et. Allah'ım, benimle bu kavim arasına mesafe koy. Ben anlattım, beni dinlemediler. Artık o kavme helak gelmesi kaçınılmazdı. Ayette, onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Ad kavmi günlerce süren yok edici bir fırtınanın altında helak oldu. Kur'an'da bu olay şöyle anlatılır: Artık onu, azabı vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görmüşlerdi. Dediler ki, bu bize yağmur verici bir buluttur. Hud, hayır dedi. Bu çarçabucak gelmesini talep ettiğiniz şeydir. Bir rüzgardır ki, onda elem verici bir azap vardır. Hazreti Hud aleyhisselamın bedduası üzerine şiddetli kasırgalar ve fırtınalarla günler içinde helak oldular. Mikail meleği her yere ne kadar yağmur yağacağını veya ne kadar rüzgar eseceğini zerresine kadar biliyordu. Fakat o gün Ad kavmine gelen kasırga ve rüzgarların ne kadar eseceğini sadece Allah biliyor, melekler hesap edemiyordu. Kendilerini rüzgarda savrulmamak için bellerine kadar toprağa gömen, boyları metreleri aşkın insanları Allah büyüklüğünü göstermek için fırtınalarla sağdan sola fırlatarak helak ediyordu. Ve Şeddat, tarihin en büyük yok oluşlarının birinde başrol oyuncusuydu. Hazreti İbrahim ve Şeddat'ın kabri. Cebrail aleyhisselam bir gün İbrahim aleyhisselama şu vahyi getirdi: Şu dağın içinde ne olduğunu bilmediğim bir mağara var. O mağaraya git. Orada Allah'ın en büyük düşmanlarından birisi yatmaktadır. İbrahim aleyhisselam da mağaraya girdi ve bir kabir gördü. Bu kabir, Ad kavminin hükümdarı Şeddat'a aitti. Kabrin üzerinde birçok ipekten örtü olduğunu gördü. Kabrin başına geçti. Şeddat'ın yazmış olduğu bir lahit ve yazıyı gördü. Şeddat şöyle yazmıştı: Benden ibret alasınız, ey ömür uzunluğuna mağrur olanlar ve ey şevketine ve kuvvetine inananlar ve ey mülk çokluğuna ve asker gücüne dayananlar. Bilesiniz ki ben Adoğlu Şeddat'ım. Kuvvetime ve malıma dayanırdım. Dünya mülkü benim sanırdım. Cihan padişahları benden korktuklarından emrime boyun eğerlerdi. Hazreti Hud aleyhisselam geldi. Bizi azgınlık içinde buldu. Bizi dinine davet etti. Fakat biz kuvvetimize güvendik de onun sözüne itibar etmedik. Ona asi olduk. Sonunda gökten bir hışım indi. Ordumu da, beni de helak ediyor. Halimi göresiniz. Benden ibret alasınız. Ad kavmi kıssasından alınacak dersler. Kur'an, Ad kavmi gibi helak edilen toplulukların kıssalarını insanlara ibret olsun diye aktarır. Bu kıssalar, Allah'a karşı gelen toplumların kaçınılmaz sonunu gösterir. Ad kavminin kıssası, günümüzde de insanları Allah'a bağlılığa ve ahlaki değerlere sahip çıkmaya davet eden bir uyarıcı niteliğindedir. Ad kavmi, ahlaki çöküşe uğramış, lüks, gösteriş ve kibirle yaşamaya başlamış bir toplumdu. Bu durum,
Allah'ın onlara gazap etmesine yol açtı. Kur'an'daki bu kıssalar, ahlaki değerlerin korunması ve tevazunun önemsenmesi ve yalnızca Allah'a bağlı kalmanın gerekliliğini vurgulayan önemli dersler içermektedir. Veriyorsun bana. Ne biçim bir laf bu? Sus artık be kadın, sus! Sus! Defol git. Yok, Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum senden. bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi mybedesten.com'da.